Selam dostlar. Şu an Gölbaşı sınav parkurundayız. Parkurla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum size. Beraber hem parkuru görelim hem neler yapılır bunları konuşalım istiyorum. Şu an parkuru boş bulduk. Boş bulmuşken bunu değerlendirelim istiyorum. Şimdi öncelikle bahsetmem gereken birkaç bir şey var. Bu şeylerin başında parkuru psikolojik olarak değerlendireceğiz. Nasıl yaparsınız? Nasıl zorlanmazsınız? Bunları konuşacağız. Parkurun konumu, mevkisini zaten ben size yayınlıyor olurum. Şey üzerinden, internet üzerinden. Ondan sonra parkurumuz burası. Şu alan, gördüğünüz alan içerisinde. Şu sol kısımda gözetmenleriniz olacak arabaların olduğu kısımda. Onun haricinde şurada dubalar olacak. Burada dubalar zaten var. Parkurda dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi öncelikle zaten pratik, hakimiyet. Bütün bunları yaptıktan sonra örnek bir parkur gösteriyorum. Neyin nerede nasıl yapmanız gerektiği konusunda da bilgi vereceğim. Eğer motorunuz 500 cc ve üzeri bir motorsa slalom'a bu şekilde başlıyorsunuz. Şu an acemi bir sürücü gibi yapmaya çalışıyorum. Motora çok gaz vermeden, yüklenmeden tamamen rahat olacaksın. Hiçbir şekilde 500 cc ve üzeri yani A ehliyetine giriyorsan gaz vermene gerekmiyor. Son dubaya geldikten sonra 8'e yandan bu şekilde giriyorsun. Girdikten sonra hiç gaz vermene gerek yok. Motor kendi rölantisi içerisinde zaten dönüyor. Direksiyonu kırman ve eğimi vermen yetiyor. Eğimi verdikten sonra direksiyonu kırdıktan sonra yine 8'i bu şekilde tamamlıyorsun. Ve sen bu şekilde tamamladıktan sonra 8'den çıkıyorsun. Yeşil çizgiye geldiğinde biraz hızlanman gerekiyor. Hafif gaz vermen yetiyor çünkü biraz gaz verdikten sonra bu dengeyi bu çizgide anca öyle sağlayabilirsin. Bu üçüncü aşamayı da geçtikten sonra tekrar hafif gazla yukarı doğru çıkıyorsun. Şimdi arabalar geçiyor ama sınav zamanı araba olmayacak. Bir ikincisi dikkat etmen gereken nokta, eğer farklı bir adıma gidiyorsan, mesela ben şu an ne burayı yapıyorum, ne burayı yapıyorum, ne slalom yapıyorum. Onların üzerinden geçmek ki komisyon seni yanlış anlamasın. Dördüncü adımda U dönüşüne geliyorsun. Gazı bırakıyorsun. Motorun tamamen 9-10 km hıza dönüyor. Motoru sola doğru yatırıyorsun. Ve A ehliyeti için bu kırmızı çizgiye basmadan devam ediyorsun. Ardından yine mesela 8'in ortasından geçiyorum. 5. adımımız, adımları zaten buraya geldiğinde öğrenirsin ki ben yaparken de izleyerek öğrenebilirsin. 5. adımımız yine dönüyorsun buradan. Zaten üzerlerinde de numaralar yazıyor yani. Şurada görebileceğin gibi 5 yazıyor mesela. Maviye geldin. Burası hızlanma çizgin. Burada biraz gaz veriyorsun. Debriyaja bas. Hafifçe ayak frenini sıka yavaşla. Sonra ayağını şu şekilde yere koyacaksın. Burada stop etmemek için öncelikle hafif gaz veriyorsun. Yarım debriyaj yapıyorsun. Motorun kalktıktan sonra gazı bırakıyorsun. Debriyajı aça devam ediyorsun. Geliyorsun 6. adıma. 6. adımımız engelden kaçma. Yine mesela örnek veriyorum, hiçbir şekilde gaz vermeden burayı geçebilirsin ama riskli olur. Çok hafif böyle 15-16 km hızlarla ön teker değecek. Arka teker değecek. Şu yeşil çizgiye kadar düz gideceksin. Sonra tekrar döneceksin. Bu dönüşte yaptıktan sonra 7. kısım ani frene geliyorsun. Burada biraz gaz veriyorsun. Debriyaja bas. Öne ve arkaya aynı anda bas ki motorun şu öne yıkılma hareketini yapmış olsun. En azından ani fren yapıldığın anlaşılsın. Şimdi tekrar sizin için döneceğim. Yapabileceğiniz hatalar üzerine konuşacağım. 8'de nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları konuşacağız. Bu acemi birinin yapabileceği şekilde bir gösteriydi. Şimdi buraya geldin. Sınav günündesin. Dikkat etmen gereken şeyleri baştan tekrar söylüyorum sana. Adım 1. Kendini rahatlat. İnanılmaz bir heyecan olacak. Burada dubalar olacak. Orada izleyen seni bir komisyon olacak. Diğer katılımcı arkadaşlar olacak. Slalom'a başlayacaksın. Slalomu yaptın. Slalomun yanından geldin. 2. adım 8. 8'i bitirdin. 8'inden çıkarken şu arabanın geldiği yerdeki o düz çizgiden denge çizgini hallettin. Denge çizginden geldiğin
Yine şu taraftan şöyle döndün. 4. adım ta en sona gidiyorsun. Oradan U dönüşünü yapıyorsun. Tekrar ta ortadan buraya kadar geliyorsun. 5. adıma. 5. adımda mavi çizgide hızlanıyorsun. Unutma hızlanmayı. Ortalama 20-25-30 kilometreleri çıktıktan sonra kırmızıda duruyorsun. Tekrar dönüyorsun. 6'da engelden kaçıyorsun. 6'da engelden kaçtıktan sonra tekrar dönüyorsun. Şuradaki 7'ye girip ani fren yapıyorsun. Şimdi 3 modda yapacağız. 3 defa peş peşe sohbet ederek tekrarlayacağız. Ardından bu 3 tekrarımız acemi. Sen biraz daha alıştıktan sonra orta, biraz daha alıştıktan sonra profesyonel şekilde parkur yapmış olacaksın. Bunu sana göstereceğim. Acemi olarak başladığında heyecanın ve tedirginliklerin olabilir. Tamam mı? Hafif nasıl yapıyorsun? Şunu yapıyorsun. Zaten sen motoru ilk başta bu parkura gelmeden önce sürücü kursun tarafından hani hafif gaz ayarın, gazı ne kadar vermen gerekiyor. Ardından debriyajı ayarı. Debriyajı bak. Bak şu kadar bırakıyorum motor ileri gidiyor. Gördün mü bak. Bunu zaten sana sürücü kursunda motoru sürerken alışacaksın. Bu 500 cc bir motor. Eğer A2 veya A1 alıyorsan 250 cc motorla yapacaksın bunu. Ben şu an tüm parkuru birinci vitesle yapıyorum. Sen ikinci vitesle yapacaksın. Ama A ehliyeti alıyorsan genelde MT-07 süreceksin. Onunla beraber de birinci viteste rölantide yapacaksın. Gaz vermene bile gerek yok. Özellikle herkes mesela çoğu kişi 8'de sana debriyajda gazla böyle ayar ver diyor. Çok zor. Sen zaten yeni motor sürmeye öğreniyorsun. Hem gazı verip hem yarım debriyaj ayarını yapamazsın. O yüzden eğer ağız ehliyeti alıyorsan, MT-7 tarzı güçlü bir motor sürüyorsan parkuru başından sonuna kadar rölantiyle bitirebilirsin. Sadece denge çubuğunda biraz gaz vermen gerekecek. Arkamızı bir kontrol ediyoruz. Kimse gelmiyor. Bak başlıyorum. Hafif gaz veriyorum motorumu kaldırmak için. Burası rampa çünkü. Kaldırdım. Ayaklarımı da kaldırdım. Her şeyi bıraktım. Bak direksiyon ucundan tutuyorum gerekiyorsa. Gördün mü? Motor zaten dönüyor. Tutabilirsin yani. Şu şekilde avucunu koy. Şu şekilde avucunu koy. Hiç gaz verme. Gazı yukarıya doğru it gerekiyorsa. Rölantide istediğin gibi hiç sana kimse bir şey demez. Niye yavaş gidiyorsun demez. Slalomunu yaptın. 8'e girdin. Gaz vermiyorum. Fark ettiysen hala rölantide dönüyor motor. Stop etmez. Korkma. Sakın gaz verme. Frene basma. Yine rölantide dönüyorsun. 8'imi tamamlıyorsun. Sadece direksiyonu sağa ve sola çeviriyorum. Bu. Çıktım. 3'e geldim yeşile. Hafif gaz verdim. Hafif gaz verdim. Hafif gaz verdim. Biraz süratimi arttırdım. Elimi gazdan çektim. Ne yaptım? Tekrar yukarı doğru hafif gaz veriyorum. 4'e dönüyorum. Dörde dönüyorum. Hafif gaz birinci vites. Sakın vites falan arttırmayın. Zaten ikinci vites A1 A2 için yetecek. A için birinci vites yetecek. Bak tamamen rölantide sola yatırdım. Dönüyorum. Sadece dönüyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Dönüyorum. Bitti. Hop. Tekrar parkurda hiçbir çizginin üzerine geçmeden hiçbir çizginin tekrar başa geldim. Hop. Stop etmiyor. Gaza basmıyorum. Vites değiştirmiyorum. 5'e geldim. Şimdi burada fren yapacağım için biraz hızlıya gitmem gerekiyor. Hafif gazımı verdim. Debriyajı sıktım. Ayak freniyle hafif sıka sıka çok hafif durdum. Burada tekrar kalkarken heyecandan stop edebilirsin. Dikkat et. Hafif gaz ver. Yarım debriyaj. Dön. 6 numaraya gel. Burada çok hafif. 15 kilometre hızlar senin için yetecektir. Bu şekilde gidiyorsun. Ön tekerin noktaya değecek. Değdi. Tekrar sağ kırdım. Değdi ve döndüm. Hiçbir şekilde bozmuyorum. 7 numaraya geliyorum. Hızlanıyorum. Debriyaj, ön fren, arka fren aynı anda. Hop durdum. Bu. Umarım aklına mantığına da yatmıştır. Şimdi sana son kez, bura kalabalıklaşmaya başladı çünkü. Alıştıktan sonra nasıl yapacağını göstereceğim. Alıştıktan sonra senin için çok kolay olacak zaten. Buraya geldiğin komisyon sana buradan başla işaretini yaptı.
Sen alıştın artık, parkuru tamamen ezberledin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nerelerde biliyorsun. Motora hakimsin, yarım debriyaja hakimsin, gaza hakimsin. Nasıl başlıyorsun? Artık başlıyorsun. Gazını veriyorsun artık. Motora hakim olduğun için seni hiçbir şekilde dubalar vesaire etkilemeyecek. Ne kadar profesyonel olursun ol, 8'de yine gazı kes. Motor bırak, rölantiyle dönsün. Çünkü kırmızı çizgiye basarsan kalırsın. Hop, döneceğin yöne doğru bak. Bir sonraki hamlene bak. Bu şekilde döndün 8'ini. Hop, 8'den çıktın. 3'e geldin. Düz çizgi. Gazını verdin. Burada da rahatsın. Tekrar döndün. Yolu kontrol et. Ne olur ne olmaz. Hemen 4'e gidiyorsun. Hafifçe yavaşladın 4'e gelirken. Alıştın çünkü artık hızlı girdin. Tekrar sola kırdın. 4'ü yaptın. Çok iyisin. Tekrar 5'e geldin. Girdin. Hızlandın. Hop. Hemen ayak freniyle yavaşladın. Ön frenle durdun. Yarım debriyaj. Tekrar kalktın. 6'ya geldin. Engelden kaçacaksın. Biraz hızlan. Ön tekerdeysin. Arka tekeri değdir. Bitti. Geriye geldin. Hop, hızlan. Ani fren. Dur. Bu şekilde. Motoru da alıştıktan sonra korkmana gerek bir şey kalmayacak. Şimdi 8'e ilgili son bir şey söyleyeceğim buradaki arkadaşlar başlamadan önce. Sen 8'e ilk başladın değil mi? Bak, 8'de şuna dikkat etmen gerekiyor. Şuradan başladın. Girdin. Motor sonra dönmüyor gibi gelecek değil mi? Çıktı antrenmandayken. Çık çizginin dışına. Çık. Geniş dön. Hop, burayı böyle dön. Hiç karışma motora, rölantide. Böyle dışarıdan al. Kafana göre takıl. Hop. Çizginin dışına çıktın ama yapamadın. Hiç problem değil. Tam şurada çevireceksin, olmadı. Çizgiye bastın. Bozma. Devam et. Devam et. Rahat ol. Rahat ol. Şimdi kendine hedef koyuyorsun. Şimdi gir içeri. Alıştın motoru artık. Bir dışarıdan aldın. Şimdi çizgiyi böyle yakınından takip edip içe doğru motoru yatır. Motoru içe yatıracağın için dışa çıkma ihtimali imkansız. O yüzden çizgiye girebildiğin kadar kenardan gir yatır. Gir yatır. Dar alırsan düşersin. Geniş alırsan düşmezsin. Dar alırsan düşersin. Tamam. Girdin. Çizginin dibinden girdim ve sağa yatırdım bak. Gördün mü? Düşme imkanım sıfır. Ama örnek veriyorum, sen şuradan şöyle dönmeye çalışırsan bu motor dönmez. Dönmez yani, her türlü dışına çıkarsın. O yüzden bunu yapma. Çizginin dibinden yatır sağa. Yatır 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 yatır, hiç bozma. Dar aldın, ne oldu? Bak, çizginin içindeyim. Bırakamazlar ki beni. Bak, geniş aldım. Hop, dara kırdım. Çizginin içindeyim. Bak, ta nereden dönüyorum. Beni bırakamazlar, anladın mı? 8'i bu şekilde sadece 8'i 5 defa 6 defa çizerek kendini alıştırabilirsin. Bunu yap. Bak, dibinden gir. Hiç gaz, fren, ellerime bak. Bomboş. Hiçbir şey tutmuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Gaz vermiyorum. Frene basmıyorum. Motor rölantide 8 kilometre hızla sağa sola dönüyor sadece. Ve geniş alıyorum. Dara kırıyorum mesela, bak kırdım. Geniş aldım diyelim. Dara kırdım. Bak, 8'i ta nerede bitiriyorum. Gördün mü? Ama dar alırsan bunu yapamazsın. Ayağını yere koyarsın, yere düşersin içgüdüsel olarak. O yüzden alabildiğin kadar geniş al ve bu işi burada bitir. U dönüşüyle ilgili. U dönüşüne geldiğimizde de gazı burada kes. Hafif yavaşla. 9'a 10'a düş. Dibindeyken kır. Yat 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 yat. Dön. Bu A için geçerli. Tamam mı? Ama mesela A2 için mi? Zaten yavaş gidiyorsun. Bak, buradan A2 için sarı çizginin içinden yatır. Hop. Dön 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 dön. Hiçbir sıkıntın yok. Tekrar söylüyorum bak. A için bu iki çizginin arasından rölantiyle hiçbir sıkıntın yok. Döndün. Dön 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 dön. Harikasın. Bak, 8 çizer gibi. Gördün mü? A2 için bu çizginin içinden. Hop, frene falan hiçbir şey dokunma, rölantiyle. Döndün ve bitti. Mükemmelsin.
Hadi bakalım. Sınavda kolay gelsin hocam. Sınavda mükemmel şekilde başarı sağlayacağınızı düşünüyorum. Özellikle Gölbaşı parkuru için konuşacak olursak tekrar hatırlatmada fayda var. Slalom'u geçtin. Geldin 2 numaradan 8'e girdin. 2 numarayı bitirdin. 3 numaraya geldin. 3 numarada düz çizgiyle gittin. Tekrar döndün. 4 numaradan U'yu çektin. Tekrar geldin. İçeriden 5 numaradan kırmızı çizgiden duruş yaptın. Tekrar döndün geldin 6 numarada engelden kaçtın. Tekrar döndün geldin 7 numarada ani frenini yaptın. Tekrar buraya böyle geliyorsun. Buradan yola doğru çıkıyorsun. Okey. Evet dostlar, park alanımız şurasıydı gördüğünüz üzere. Şimdi oradan çıktık. Ana yola bağlandık. Yani buradan böyle geliyorsun. Buraya bağlanıyorsun. Şimdi sürüş parkurunu göstereceğim. Burada zaten tek yol var. Tek bir güzergahı kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız güzergah dahilinden de şaşmıyorsunuz. Çünkü diğer ikinci güzergah burada yapım aşamasında. O yüzden şu anda burada bir güzergah, ikinci bir güzergah söz konusu değil. Şu an mevcut güzergahımızdan araba geçsin, başlayalım. Evet. Caminin oradan indiniz. Sinyalleri kesinlikle unutmuyorsunuz. Sinyalinizi verdiniz. Buradan şeride girdiniz değil mi? Yapabileceğiniz birinci hata. Bakın şurada tek çizgi var. Buradaki tek çizgiden ya geriden çıkın ya buraya geçin. Bu tek çizgiden sola geçmeyin. Şurada sollama müsait artık. Sola geçiyorsunuz. Çünkü sınav günü burada da çalışmalar oluyor. Sağ taraflar komple dolu oluyor. Boş olan kısım bu taraf oluyor. Buradan ortalama hızınız 35-45 arası olsun. Arkandaki arabanın takibine göre. Onlar zaten sizin telsizden uyarıyorlar. Bu şekilde devam ediyorsun. Güzergahı izle ve öğren. Geri geldiğinde noktalarda ben sizi uyaracağım zaten. Burada kasislerde yavaşlıyorsun. Burada geçiş önceliği tamamen senin. Sağını kontrol et, solunu kontrol et. Sen yine de bir araba geliyorsa dur yani. Bir şey demiyorlar sana durdun diye. Tekrar buradan devam ediyorsun. Hızını al. Ortalama 40-45 kilometre hızla. Bu şeritte. Ellerin direksiyonuna sakın kesinlikle bırakmıyorsun. ...45-50 kilometre hızla sürüşe devam ediyorsun. Şu rampaya çıkmadan sola sinyalini ver. Verdiğinden emin ol. Sol şeride geç. Kapat sinyalini. Tekrar devam et. Buradan U çekeceğiz. Tekrar sinyalini ver. Burada yavaşla hafif. Vitesini ayarla. Genişten alıyorsun burayı, tamam mı? Genişten. Durmana gerek yok. Sağ boş. Kontrol et. Karşı boş. Tekrar. Buradan orta şeride girdin. Sinyalini kapat. Ve devam et. Sağda gördüğün gibi arabalar çalışıyor. Bunlara dikkat et. Seni risk edeceğini düşündüğün bir şey olursa kesinlikle bir sol şeride geç. Ama şu düz çizgiden geçme. Tekrar söylüyorum. Kesik çizgilerden geçeceksin. Bu şekilde. Şu an sınav hızına uygun gidiyorum. Ki sizin de bu hızda görebileceğiniz şeylerden haberiniz olsun diye. Hiç bozuntuya vermiyorum. Bu şekilde devam. Kasisler var. Bunlara yavaşlıyoruz. İleride daha çok kasis olacak. Yine geldim. Solumu kontrol ettim. Gözetmen arkadan görsün bunu. Sağımı kontrol ettim ve devam ettim. Burada tekrar orta hızlı şeritten devam ediyorum. Neden orta şeritten devam ediyorum? Sağdan da gidebilirim ama sağda da sürücü kurslarının araçları dediğim gibi antrenman yapacaklar. Onlara rampada dur kalk eğitimi yaptırıyorlar ileride. Bu sebepten tekrar şerit değiştirmede sıkıntı yaşayabilirsin. Ortadan git. Şimdi siz sıkılmayın diye şu an sınavda olmadığı için biraz ben hızlanıyorum.
Tekrar orta şeride geçtim. Solumu kontrol ettim. Sağımı kontrol ettim. Öncelik bende. Devam ediyorum. Hop, yol iki şeride düştü. Burada sağda kalalım. Sağdan devam. Evet. Sınavda kalabileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi sinyal iken bir tanesi de yaya geçitleri. Şu şekilde yayanın geçtiğini gördüğünüzde ya yavaşlayın, geçebilecekse ya da yolun başında şurada bekliyorsa eğer durun. Yayaya yol verin. Direkt kalırsınız. İkinci bir uyarısı yok bu işin. O yüzden yaya geçitlerine önceden kestir. Yaya zaten hali hazırda geçiyorsa yavaşla, bırak geçsin. Geçişini tamamladıktan sonra sen geç, ya da yaya tamamen başında bekliyorsa yolun, dur. Yayaya yol ver. Bu sana artı puan kazandırır. Bunlar da altın bilgiler. Bak, yavaşladım, yaya geçti. Ben yoluma devam ediyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Evet, şimdi karışık kısımlar başlıyor. Buradan sonrasını ezberle. Hemen burada sola sinyal veriyorsun. Erkenden sola geçiyorsun. Sinyalini kapatıyorsun. Sinyalini açık unutma. Sinyalini kesinlikle kapat. Sinyalini açık unutursan da senin için kalmak adına bir sebep olacaktır. Çünkü sen düz gidiyorsun ama sola sinyal yanıyor. Yani döneceğim diyorsun ama dönmüyorsun. Bu da bir problem. Işıklara geliyorsun. Kesinlikle arabalarla aranda bir motor mesafesi kadar daha boşluk bırak. Sol ayağını yere koyuyorsun bu şekilde. Ellerini direksiyondan kesinlikle bırakmıyorsun. Ben şu vizörümü bir açayım. Bırakmıyorsun. Bu şekilde ayağın frende, bir elinde virajda, birinci viteste. Boşa atma. Boşa atarsan sen karıştırırsın. Zaten bir ve ikinci viteste sürüyorsun motoru. O yüzden boşa atma, karıştırma. Senin aranda da problem olmasın. Birinci viteste git, debriyajı bırakma, ayak freni bırakma. Yeşil yandı. Burada karıştırmaman gereken en önemli noktayı sana söylüyorum. Şurası sola dönüşte bize kırmızı yanıyor. Bak, şu yeşil bizim değil. Tamam mı? Şunu unutma, karıştırma. Şu bizim. Gördün mü? Şunu, şu kırmızıyı gördün mü? Şu bizim. Duracaksın burada. İlk yeşilden geçince ikincide duracaksın. Evet, yeşil yandı. Tekrar devam ediyorum. Hemen kendimi bir sağ şeride sinyalimi vererek attım. Bak, 30 tabelası var. Gördün mü? Dikkatli ol. Çok 30'u geçme. Ben şu an sınavda olmadığım için trafiğin biraz daha akışına uymaya çalışıyorum ama senin üzerinde yelek olacak. Arkandan komisyon arabası gelecek. Kimse sana niye 30'da gidiyorsun, yolu tıkıyorsun demez, diyemez. Sen sınavdasın çünkü o anda. Yine ortalama o bölgeye geçtikten sonra artık 30-40 bandında gidebilirsin. Kasislerde hemen vitesini ayarla, yavaşça gir, bırak freni çık, devam et, gaz ver. Logar kapaklarından kaç, seni çok sektirir ya da kaydırır. Zaten evet. Şöyle yaya varsa hiç sorun değil bak. Çünkü bu yaya yolundan geçmiyor. Keyfine göre geçiyor. Seni bırakamazlar. Yaya yolunun başında o beyaz çizgiye basıyorsa yaya, seni bırakırlar. Anladın mı? Orada kafan karışmasın yani. Aa, kadın yola indi, ne yapacağım? Yaya yolundan inseydi. Yaya yolundan inmiyor yani o an. Evet. İkinci önemli nokta şu şekilde ışıklar. Şimdi sağ sinyalimi verdim. Buradan sağa döneceğim. Gördüğün gibi kırmızı ışığın altında bir ışık daha var. O sana belirli bir süre sonra diyecek ki sağa dönüş serbest. Sen o zaman dönebileceksin. Çünkü sağda sinyalini verdin. Yeşil yandı. Kalkışımızı yapıyoruz. Sağa doğru döndük. Burada tekrar göbekten sola döneceksin. Tekrar sola sinyalini ver. Geniş al. Hop, buradan aşağı doğru süzül. Burada tekrar sola sinyalin kalsın. Bir sol şeride geç. Çünkü sen sınav gününde de, bugün pazar mesela, yine bugünkü gibi bir trafik olacak. Önünde bu şekilde sağda görmüş olduğun gibi transitler, arabalar, kamyonlar çift park yapmış olacak. Sen sağa gittim, sola kaldım, istop ettimle uğraşma. Sol şeride geç. Tertemiz. Akışında, sürüşünde devam et. Şu şekilde arabalar olabilir, bekleme bunları, yol hakkı senin. Yaya yollarına dikkat et. Gördüğün gibi 2 tane geçtik şu ana kadar. Buraya döndüğümüzden beri. Kasislere dikkat.
Yine bir üçüncü yaya yolu, dördüncü yaya yolu. Bunların hepsinde eğer olası bir yaya görürsen durman gerekiyor. Şu öndeki abi de bizi sinir etti, kurban olduğum. Hadi sürüyorsan sür ya. Sınavda olsam çok küfür ederdim sana. Beşinci yaya yolu. Burada tekrar sağ sinyal veriyorsun. Şu görmüş olduğun ışıklardan sağa döneceksin. Burada dikkat etmen gereken nokta, her zaman unutma. Trafik ışıklarında sağa dönüşlerden sonra o ışığın arkasında bir ışık daha var, gördün mü? Orada kırmızı yanıyor. Orada durman gerekiyor. Eğer arkamda araba olmazsa ben duracağım, sana göstereceğim orayı. Ha, şu karşıdaki gibi bak, kırmızı ışığı gördün mü? O kırmızı ışığın arkasında da var. Sen sağa yeşil yandığında sana o kırmızı yanacak. Orada durup yayaya yol vermen gerekiyor o ışık yanana kadar. Eğer onu geçersen yine kalıyorsun. O konuda lütfen dikkatli olun. Evet bak, o yeşil yandı, o kırmızı yandı, gördün mü? Şimdi benim burada durmam lazım. Durdum, arkamdan da araba gelmiyor. Çünkü yaya yeşil yanıyor gördüğünüz üzere. Şimdi o yaya kırmızı yandı, ben devam ediyorum. Evet, bu yolu tadilat almışlar. Biraz senin için sıkıntı olacak. Ama şu şekilde sola sinyal ver. Karşı şeride geçtin çünkü. Tekrar sağa sinyal ver. Şeridine geçtin. Sinyalini açık unutma, benim yaptığım gibi. Hop, buradan düz bir şekilde devam ediyorsun. Yani bu anlatmış olduğum bilgiler sadece burası için değil, yani Ankara'nın Gölbaşı için değil. Genel olarak sınav sürüşüne giren arkadaşlar da bu söylediklerimi dikkate alırlarsa zaten sınavdan kalma gibi bir ihtimalleri dahi olmaz. Şimdi bizim buradan karşıya geçmemiz lazım ama kepçe çalışıyor, inşaat çalışması var. Normalde güzergah buradan direkt ileriye gidiyor. Acaba güzergahı nasıl değiştirdiler? Nasıl değiştirdiler? Şöyle yapalım. Onlar da büyük ihtimalle güzergahı şu şekilde değiştirmiştir. Bozmamak adına. Şuradan dönelim tekrar. Bir sağ sol yapalım. Sen zaten motor sürücü kursundan güzergahı öğrenirsin. %90'ı burası ama o yol açılmış olur sen gelene kadar büyük ihtimalle. Çok toz toprak var. O kepçe şurada çalışıyor işte. Sen oradan geleceksin böyle. Buraya bağlanacaksın tekrar. Yani sen oradan gelip şöyle buraya bağlanacaksın. Şuradan bağlanacaksın. Sen düz yola devam edeceksin. Sağını kontrol etmen gerekmeyecek böyle. O kepçe arkamızda çünkü şu an çalışıyor. Sen geldin böyle. Buraya bağlandın. Düz bir şekilde devam ediyorsun. Yine biraz önce bahsettiğim o olay, sağdan gelen yaya yol verme olayı, ışık olayı burada da var. Sağ sinyal verdim. Buradan sağa döneceğim. Bak gördün mü? Şurada sağda sana kırmızı yanıyor. Bak sen sağa döneceksin. Şurada sana sağa kırmızı yanıyor. Bunu duracaksın burada. Ama arkamdan araba geliyor. Ben geçiyorum çünkü o eşekler durmayacak. Sonra buradan düz devam ediyorsun. Sınavın en sıkıntılı yeri burası. Eğer şurada kırmızı ışığa yakalanırsan rampada motoru düz bir şekilde kaldırabilmen gerekiyor. Onun da pratiğini zaten sana yaptırıyorlar güzergahta böyle bir alan olduğu için. Burada da eğer imkanın varsa şöyle en öne geçecek şekilde dur. Biraz önce sinyal vermedim, bunun farkındayım, sen ver. Çünkü arkam boştu, ben kontrol ettim. Ama kontrol ettiğimde olmuyor sınavda, bunu anlamıyorlar. Evet, yarım gaz, debriyajı hafif açıyorum. Hop, kaldırdım motoru. Düz devam ediyorum. Arkamdan da bir kurye geliyor, ona da takılmayıp yol vermek için. Gördün mü? Sürücü adayları da buradan geçiyor. Sınav günü bir sürü sürücü arabası olacak önünde. İstop edenler olacak. Sana sıkıntı çıkaranlar olacak. Onlara takılma. Buradan düz devam ediyorum.
Işıklarda yine duruyorum. Evet. Yeşil sarı yandı. Geçiyorum. Sola sinyalimi verdim. Hop. Biraz önce indiğimiz yol yani. Şu ilk kırmızıya durduğumuz yer şurasıydı. Buradan düz devam ediyorum. Yaya yollarına tekrar dikkat ediyoruz. Burası üniversiteler bölgesi zaten. Üniversite öğrencisi çok oluyor ya. O yüzden karşıdan karşıya geçen de çok oluyor. Tekrar buradan. Hatta sen şöyle sağ sinyalini ver mesela burada. Sağ şeritten in. Yavaş yavaş. Evet bak mesela şöyle yayayı gördün. Yolu vereceksin. Eşek gibi vereceksin yoksa bırakırlar seni. Sonra devam ediyorsun. Karşıdan geçtiğin sola sinyalimi verdim. Ben buradan U çekeceğim arkadaşlar. Daha fazla gitmeyeceğim. Şu rampayı çıktıktan sonra şu sağdaki caminin orası parkur zaten. Siz oraya bu rampayı çıktıktan sonra geldiğiniz yeri görmüş olacaksınız. Ben buradan şimdi sola sinyalimi verdim. Tekrar dönüp şehir merkezine evime doğru gideceğim. Umarım dediklerim net olarak anlaşılmıştır. Umarım sınavda size çok fayda sağlar. Sürücü kursuna gitmeden önce bir bilginiz olur veya gittikten sonra kafanızda unuttuğunuz bir yer olursa YouTube'da bir aramaya çıkmış olduğunuzda işte Gölbaşı Sınav Parkuru diye size tüm detaylı anlattım. Hiçbir şeyi kaçırmamış olursunuz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince motor camiasına, motorculara, motor severlere, doğa severlere güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Umarım bunlara başarılı oluyorumdur. Hatam varsa siz bana bildirin. Eğer abone olursanız da çok sevinirim. O abone oldu bildirimi bize geldiği zaman biz çok mutlu oluyoruz inanın ki. En azından like attığınızda da öyle. Birilerinin bir şeyler izleyip bizi beğendiğini görüyoruz ve faydalı bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.